Öncelikle Rusya Federasyonu'na bu toplantıyı acil bir şekilde düzenlediği için teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Aynı zamanda Cezayir ve Çin'e de bu toplantının düzenlenmesi için talepte bulunduğu için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sayın Başkan'a da bilgilendirmesi için teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli konsey üyeleri, bu acil toplantıyı ve konseyin toplanmasını şu yüzden talep ettik. Çok acil bir toplantı bu. Uluslararası hukukun, barışın ve güvenliğin tehlike altında olduğu dönemlerde bu saygıdeğer konsey kurulmuştu. Ve Sayın Başkan, Sayın İsmail Haniye'nin suikaste uğraması, Hamas'ın İslami Direniş Grubu Hamas'ın lideri olan ve Filistinli halkın, Büyük Filistin halkının lideri olan İsmail Haniye'nin suikasti sonucunda Siyonist işgal rejimi İsrail tarafından bir terör eylemi gerçekleştirildi. Ve İsmail Haniye, İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi daveti ardından yeni Cumhurbaşkanı'nın yemin töreni için İran'a gelmişti ve gelenler arasında birçok ulusun temsilcileri de vardı ve bu temsilcilerde hedef alınmış olundu. Bu terör eylemi sadece İsrail'in uzun süredir tekrar ettirdiği terör eylemlerinin başka bir örneği. Ve Filistin davasına desteği olan birçok ülkenin, ulusun tepkisini çekti. İsrail bu eylemiyle İran İslami Cumhuriyeti'nin yeni hükümeti göreve geldiği ilk gün bu eylemi gerçekleştirerek bölgedeki istikrarı ve barışı hedef aldı. Aynı zamanda uluslararası topluma karşı da bir saldırıda bulunmuş oldu. İran İslami Cumhuriyeti bu korkunç terör eylemini uluslararası hukukun en ciddi ihlallerinden biri olarak görmekte. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ve İran'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ihlali olarak görmekte. Bu saldırı provoke edici olduğu kadar büyük bir güven ve barış sorunu da ortaya koydu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu saldırı karşısında hızlı bir şekilde önlem almalı. Bu suç izole değil, bu suç tek başına gerçekleşmiş bir şey değil. Bu yaşananlar İsrail rejiminin diğer uluslara karşı, bölgedeki diğer uluslara karşı tekrar yaptığı bir eylem. Bu alçakça işlenen suç, korkakça düzenlenen suikast, Lübnan'da, Suriye'de ve İran'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alarak düzenlendi. Bu korkunç rejimin savaş yanlısı liderleri uluslararası hukukun en temel prensiplerini hedef aldı. Ve bölgedeki barış ve istikrarı tehlike altına atan bu eylemler savaşı ve çatışmayı bölge geneline yayma riski taşımakta. İsrail rejiminin destekçisi ve ortağı Amerika Birleşik Devletleri de görmezden gelinemez. Bu eylem Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbari desteği ve onayı olmadan gerçekleşemezdi. Ve İsrail'in tekrarlayan saldırıları bölgedeki barışı ve istikrarı tehlike altına atmakta. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi buna benzer alçakça suçlara karşı sessiz kalmaya devam edemez ve saldırganları sorumlu tutmalı. Sayın Başkan, Filistinlilere ve Filistinli sivillere yönelik düzenli şekilde yapılan saldırılar, İsrail'in saldırıları korkunç ve trajik bir şekilde hayat kaybına yol açtı.
Bu saldırılar aynı zamanda insani krizi de derinleştirdi. İsrail sivil altyapılarını, sivil halkın yaşadığı bölgeleri ve hayat için gerekli olan tüm kaynakları bilinçli olarak hedef almaktı ve bu da Cenevre Anlaşması'nı ihlal etmekti. Ancak Güvenlik Konseyi'nin hareketsizliği ve harekete geçmemesi bu rejimi savaş suçlarını işlemeye devam etmekte, Filistinlilere karşı, ezilen Filistin halkına karşı, zulme uğrayan Filistin halkına karşı saldırılarını yoğunlaştırma konusunda cesaret verici oldu. İsrail'in işgalci güçlerinin yaptığı eylemler uluslararası barışı ve güvenliği de tehlike altına atmakta. İsrail'in eylemlerine karşı İran tekrar en yüksek seviyede ihtiyat gösterdi. İsrail'in Şam'da, Suriye'de diplomatik bölgelere karşı yaptığı saldırılarda aynı zamanda İsrail'in uluslararası olarak yaptığı yanlış eylemlerde Güvenlik Konseyi'nin bu terör eylemini kararlı bir şekilde kınaması ve gerekli önlemleri alarak, gerekli kararları alarak bir daha yaşanmasını engellemesiydi görevi Güvenlik Konseyi'nin. Ancak maalesef Güvenlik Konseyi uluslararası barışı ve güveni koruma konusundaki görevini yerine getiremedi. Ve İsrail'in korkunç saldırılarını kınayan, Rusya tarafından teklif edilen kınama kararı Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildi. İsrail yaptığı korkunç eylemler sebebiyle sorumlu tutulmalı. Bu rejim bu ihlalleri karşısında sonuçlardan kaçamamalı. Sayın Başkan, Sayın Konsey üyeleri, yaklaşık 10 ay boyunca özellikle de Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülke İsrail'i sorumlu tutulmaktan korudu. Ve Gazze'deki katliamı, bölgedeki korkunç eylemleri sebebiyle sorumlu tutulmadı. Filistin direniş gruplarının İsrail saldırılarına karşı kendini savunma hakkını desteklemedi. Bunun aksine İsrail soykırımını ve katliamını savunmasız ve masum Filistinlilere yönelik düzenlediği soykırım ve katliamı koruması altına aldı. İsrail rejiminin Filistin'e karşı isteklerine bağlı olarak yorumladığı ve kendi isteklerine göre yorumladıkları kendini savunma hakkı aracılığıyla katliamlarını sürdürdü İsrail. Ve Amerika Birleşik Devletleri şu anki durumun kök nedenini görmezden geldi. Filistinli direniş grupları Hamas gibi ve diğer direniş grupları terörist değillerdir. Bunlar uluslararası hukuk dahilinde meşru gruplardır ve işgale karşı, saldırıya karşı savaşmaktadırlar. Sayın Başkan, Güvenlik Konseyi İsrail'i kınamalıdır. Gerçekleştirdikleri terör eylemleri sonucunda ve uluslararası antlaşmaları, Birleşmiş Milletleri Antlaşması'nı ihlal ettiği için kınamalıdır. Aynı zamanda uluslararası güvenliği ve barışı tehlike altına soktuğu için kınamalıdır. Buna benzer ihlaller bölge ülkelerin egemenliğini ve topraksal bütünlüğünü tehlike altına atmakta. Aynı zamanda Güvenlik Konseyi bu saldırılar sonucunda İsrail'i sorumlu tutarak yaptırım uygulamayı ve gerekli olan diğer yaptırımları da uygulayarak İsrail'in bu eylemlere, bu kötü eylemlerine devam etmesini engellemeli ve uluslararası toplum bu eylemlere izin vermediğini göstermelidir.
Aynı zamanda İsrail, Filistin bölgelerinde, Filistin topraklarında ve bölgedeki diğer ülkelerin topraklarındaki saldırılarına son vermeli. İsrail aynı zamanda Lübnan'da, Suriye'deki işgal edilmiş Golan Tepelerinde ve Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirerek uluslararası hukuka uymalıdır. Ve son olarak İran İslami Cumhuriyeti kendini savunma hakkını saklı tutmakta ve bu terör ve suç eylemlerine karşı gerekli ve uygun eylemleri almak için hakkını saklı tutmakta. İran uluslararası hukuka uygun davranarak, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın maddelerine uygun davranarak, bölgede barışın ve istikrarın sadece bu prensiplere saygı duyularak ulaşılabileceğine inanıyoruz. Teşekkürler. İran İslami Cumhuriyeti'ne açıklamaları için teşekkür ediyorum.